Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim doktor bey, sağ olun. Hocam öncelikle ilk soru olarak şöyle başlamak istiyorum. Toplumda hani bana da geliyor mesela ben diyor işte botoks yaptırmak istiyorum, dudağını gösteriyor. Aslında dolgu yaptırmak istiyor. Evet. Şimdi dudağa botoks yapılmaz ama dolgu da bir yerde sanki botoksla karışan bir şey. Bu konuda birincisi bilgilendirmenizi istiyorum ve dolgunun yüzdeki kullanım alanlarını hani hem botoksla olan ayrımını anlatırsanız çok daha verimli olacaktır. Tabii ki çok karışıyor halk arasında çünkü yaygın kullanılan iki yöntem. Acaba hangisi nereyeydi, neyi nasıl, hangisi? Kafalar bir karışıyor. Dolgu çoğunlukla, daha doğrusu hep yaptığımız yerler çöküktür, hacmi azdır. Oraların daha görünür olmasını isteriz. Botoks yaptığımız yerlerde ise aslında oraların görünür olmasını istemeyiz. Çoğunlukla botoks yapmadan önce hasta kaşını çattığında orada bir tümsek olur. Alnını kırıştırdığında orada bir tümsek olur. O tümsekleri istemeyiz. Dolguları, botoksları biz hep tümseklere yaparız. Ama dolguları hep düşük yerlere, vadilere yaparız. İkisi arasındaki belki hani en basit anlatımla fark bu. Yapılar tabii birbirinden çok farklı. Dolgu bambaşka bir malzeme, botoks zaten bir ilaç, bambaşka bir malzeme. Yüzde dolgu yapılan yerler, her yer. Yani hastanın alnından burnuna, dudağından yanağına, çenesinden, bu aralar çok moda artık hastalarımızın da bunun seyircilerimizin bildiğine eminim, jawline'a, boyuna, dekolteye, ellere, vücuda dağıldığımız zaman her yere yapılabilen bir malzeme. Hocam anti-aging olarak da oldukça faydasını görüyoruz. Yani Tabii. yaptıranlar da gerçekten doğru yaptıranlara da çok yakışıyor, güzel oluyor. Tabii. Özellikle bu yaş için yani o belirgin çöküklere yapıldıktan sonra ne kadar kullanabiliyoruz bunu? Yani kalıcılık süresi nedir? Bölgesel olarak çok değişken. Dudağa yaptığımız dolgunun kalıcılık süresi, dudağın yapısı, kullanım alanı, anatomik farklılıkları sebebiyle diğer bölgelere göre daha kısayken, yüz şekillendirmede kullandığımız malzemenin de artık çok kaliteli ve çok özel malzemeler kullanıyoruz. Bölgenin de yine kanlanması, hareketsizliği gibi özellikleri ve tabii ki kişisel özelliklerle beraber yüz bölgesine bir elmacık kemiği yapmışsa hastamız ya da bir çene, 1 yıl, 2 yıl arası kullanımdan bahsedebiliyoruz ama tabii ki dudak için bu süreleri yakalamak tekrarlayan uygulamalar sonrasında mümkün olabilir. İlk uygulamalarda daha kısa süreler, dudağın inceliğine, kalınlığına bağlı olarak 3 ila 6 ay gibi bir süreçten bahsetmek mümkün. Tabii bu söylediğim süreler belli bir yapıdaki ürün için. Yani hyaluronik asit dolgular için. Farklı yapıda dolgu malzemeleri var ancak ben kendi adıma muayenehanemde belli özel uygulama alanları hariç en çok hyaluronik asit dolgular kullanıyorum. Dolayısıyla onun kullanım süreleri bu şekilde değişiyor. Peki hocam dolgu sonrasında yan etki olur mu? Özellikle yani tecrübesiz ya da ne bileyim, problemlerle karşılaşmış kişilerin hastaları da size çoklukla başvuruyordur. Bunu da yıllardır yapan bir hekim olarak bu konudaki düşüncelerinizi söyler misiniz? Yan etki elbette olabiliyor Fatih Bey. Yani tabii çok dikkatli yapılması lazım, biraz bilmek lazım, bu işleri ezberden yapmamak lazım. Yani ben hep söylüyorum, hekim arkadaşlarıma da her eğitimimizde rica ediyorum, her görüştüğümüz yerlerde, kongrelerde. Çok gözü kara olmayalım, tabii ki korkmayalım da. Ama kendine ait komplikasyonları, yan etkileri, riskleri olan uygulamalar bunlar. Dolayısıyla bunlara tam haiz olalım. Elimizi hangi taşın altına sokacağımızı iyi bilelim. Ve o taşı nasıl kaldıracağımızı da iyi bilelim. Sonra tabii ki mutlaka yan etki olabiliyor ama çok yaygın, bu kadar yaygın, tüm dünyada bu kadar yaygın kullanılan bir üründe düşündüğümüzde gene de yan etki ve komplikasyon açısından son derece güvenli. Son derece. Çünkü çok fazla kullanıyoruz. Peki korktuğunuz bir bölge var mı? Şu bölgeden gerçekten endişe ederim veya Alın. Alın bölgesinden. Sevmem hiç alın doldurmayı. Pek çok sebeple alından hiç hoşlanmam. Çok netimdir o konuda. Yapmaktan hoşlanmıyorum. Çünkü
dolgu yapısı itibariyle aslında alerji, hapşırık, yorgunluk gibi durumlarda su çekerek yani ödemlenerek nasıl çok uykusuz kaldığımızda ya da hasta olduğumuzda gözaltımızda herhangi bir ürün olmasa bile gözlerimiz şişer vesaire. İşte bu suyu çekiyor. Alnı şişiyor hastanın. Hocam Hiç tolere edilebilir bir şey değil. dolgunun çeşitlerinden bahsettiniz az önce. Hatta dudak için farklı, elmacıklar için farklı dolgular kullanıyoruz diye. Bunlar da süreleri değiştiriyor tabii, kalıcılık sürelerini vesaire, ama bizim şurada merak ettiğimiz şey, siz de hatta hyaluronik asit bazlı dolguları tercih ediyorum dediniz, daha sağlıklı olduğunu düşündüğünüz için zannediyorum. Dolgu içerikleri zararlı mıdır? Bunu merak ediyoruz. Hayır, hiçbiri. Şu anda ülkemizde ruhsatlandırılmış şekilde kullanılan tüm dolgu malzemeleri insan sağlığı açısından herhangi bir risk asla teşkil etmezler. Eğer öyle olsa ruhsat alamazlar. Dolayısıyla ruhsatlandırılmış tüm dolgu malzemeleri, içeriği ne olursa olsun, isterse kalsiyum hidroksiapatit, isterse hyaluronik asit veya diğer yapı taşları, her biri insan için ciltte, cilt altında kullanılabilir, sağlığa zararlı olmayan malzemeler. O konuda tüm hastalarımızın gönlü rahat olsun. Hekim arkadaşlarımın kalkıp da hiçbir tanesinin ruhsatsız, Sağlık Bakanlığı'ndan onay almamış bir ürün kullandığını düşünmüyorum ben. Çünkü her şeyden önce kendimizi bu riske atmayız. Niye atalım? Yani elimizde bakanlığımızın ruhsatlandırdığı bir sürü ürün varken onları kullanırız. Ama hocam yine de şunu söylemekte de fayda var bence. Şimdi dolgu ürünlerinde hani uzak doğudan gelen yine ruhsatlı ama fiyatı diyelim ki 10 lira, ama bizler, ki siz de öylesinizdir, o %100 yani böyle düşünüyorum. Belki 100 liralık bir ürün alıyorsunuz ki yani dünyanın en çok tercih ettiği, en çok kullanılan, klinik çalışmaları olan ürünler tercih ediyorsunuz. Oysa ki hastalar ucuz peşinde olduklarında otomatik olarak o yine aynı isimle, firma ismi farklıdır ama aynı isimle içeren bir dolguyu çok daha uygun fiyatlara yaptırıyorlar ve bunun sonucunda da bir takım problemlerle karşılaşıyorlar. Tabii. Yani dolguda ürünün aynı olması demek aynı ürün anlamına gelmiyor. Tabii. Bu çok önemli bir şey. Yani belki 5 tane, bilemediniz 10 tane kaliteli ürün varsa 90 tane de kalitesiz, Tabii. aynı içerikle devam eden Tabii. ürünler Bu noktada var. hastalarımızın da biraz özenli olması gerekiyor. Neden? Bu çok pahalı. Yani belli bir baremde, genel olarak çoğumuz belli bir baremde Evet. yapıyoruz. Çünkü maliyetler belli. Evet. Bu baremin çok çok altında yapılabiliyorsa bu bizim açgözlülüğümüzden kaynaklanmıyor aslında. O ürünün kullanılmamasından kaynaklı. Orada bir tüketicinin sorgulaması gerekiyor Evet. aslında, değil mi? Yani artık ona da bizim hocam yapabilecek bir şeyimiz kalmıyor, fakat mutlaka özen gösterilmesi gereken bir konu. Sonuçta siz vücudunuza bir madde enjekte ettiriyorsunuz. Ben bunu şöyle söylüyorum. Mesela evinizde yaptığınız işte 10 tane limondan yapılmış bir limonata düşünün. Bir limon konulmuş, limon esansı konulmuş, şekerle işte doyurulmuş bir limonata. Siz limonata diyerek içebilirsiniz yani. Tabii. Ama aynı şey değildir kesinlikle. Aynen öyle. Yani tüm hayatta aslında bu böyle. Benzer şeyler arasında eğer çok büyük bir fiyat farkı var ise, benzer işlevdeki ne olursa olsun bu, mutlaka kalite farkı vardır. Üretim sürecinde bir takım farklılıklar vardır. Ülkeye getirilişinde bir takım farklılıklar vardır. Dikkatli olmak lazım. Yani biz hekimlerin de dikkat etmesi gerekiyor ama hastalarımızın da seçimler yaparken illa ucuz diye onu tercih etmesi çok da doğru bir karar olmaz. Hocam hatta size şöyle söyleyeyim. Sahte botoks üretilmiştir. Sahte, aynı bakın markası, aynı kutusu, Tabii, aynı. tabii. Tecrübeli bir hekim bunu anlar. Sahte dolgu da vardır. Yani aynı marka, aynı kutu, aynı ambalaj içerisinde. Kesinlikle bunlar hep karşılaştığımız şeyler ki ben hani böyle bir şeyle karşılaşsam yani inanılmaz. Benim için orada parası pulu değil,
Güvenliği önemli çünkü Tabii ki. biz bu işi hani bir gün için yapmıyoruz. Yani ne diyorlar? Biz Yıllardır. mesleğe pazartesi başlamadık yani yıllardır Değil mi? bu işi yapan hekimler olarak. Evet, bir kere Ve yıllarca da Zıplarsın, ikinciye, devam üçüncüde. etmeyi planlıyoruz yani Evet. hocam. Evet. Her ne kadar yıllardır yapıyoruz dediysek yıllarca da daha yapmak istiyoruz, Evet. planlıyoruz. Arkadan gelen meslektaşlarımıza bu alanı temiz bırakmaya çabalıyoruz. Aslında o çok kıymetli ve düşünün ki bir insan geliyor sizin koltuğunuza oturuyor ve tamamen teslim. evet. O noktada işte hekimlik devreye giriyor. O ettiğimiz yeminler, gördüğümüz eğitimler, kullandığımız malzeme her ne olursa olsun, bu bir ameliyat ipi de olabilir, benim için dolgu olabilir, bir başka meslektaşım için kendi branşına ait bir malzeme. Her birinin kalitesinden biz de emin olmalıyız. Ama hastalarımızda Allah Allah, yani genelde bu böyle yapılıyorken niye burada da böyle diyebilmesi gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam vermiş olduğunuz güzel bilgiler için, güzel deneyimleriniz için. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konumuz medikal estetik hekimi Doktor Saliha Sönmez Ateş'iydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.